Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimize ölçüm aletleriyle devam ediyoruz. Ölçüm aletleri belli bir değeri ölçmek için planlanmış cihazlardır. Örneğin havadaki gazları ölçmek için buna uyumlu üzerinde gaz sensörü bulunan ölçüm aletleri vardır. Ya da ortamdaki ışığı ölçmek için ışığın lüksünü ölçen ölçüm aletleri vardır. Bizim konumuz elektrik ve elektronik olduğu için biz elektrikle ilgili verileri ölçmek üzere kullandığımız ölçü aletlerini öğreneceğiz. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. Elektrik ve elektronikte kullanabileceğimiz ölçü aletlerini tanıyalım. Elektrik ve elektroniğin alanına giren ölçü aletleri avometre, multimetre tabirleri kullanılmaktadır. Özellikle avometre tabiri akım, voltaj ve ohmaj ölçmek üzere tasarlanmış ölçü aletleri için sıklıkla kullanılır. Özellikle multimetre denmesindeki sebep ise birden fazla elektriksel birimi ölçmek üzere tasarlandıkları için kullanılmaktadır. Biz özellikle avometrelerle akımı ölçeriz, voltajı ölçeriz ya da direnci ölçeriz. Ölçü aletleri bizim için takım masamızda bulunması gereken en önemli aletlerin başında bulunuyor arkadaşlar. Çünkü ölçü aleti olmadan yolumuzu görmemiz birazcık zor. Kullanacağımız bir komponentin sağlamlığını ya da bir kartın üzerindeki iletkenlik durumunu ya da devremize uygulayacağımız voltajın kaç volt olduğunu ölçmek için bu ölçü aletlerinden faydalanırız ve sıklıkla kullanırız. Şu an masamın üzerinde de gördüğünüz gibi ölçü aletlerini masamın üzerine dizdim. Dijital ve analog ölçü aletlerini bu dersimizde öğrenmiş olacağız. Ölçü aletlerini temelde iki gruba ayırırız. Dijital ölçü aletleri, analog ölçü aletleri. İster dijital ölçü aleti olsun, ister analog ölçü aleti olsun, kullanım mantıkları aynıdır. Voltaj ölçeceksek voltaj kademesini kullanırız. Direnç ölçeceksek direnç kademesini kullanırız. Akım ölçeceksek akım kademesini kullanırız. Yani ne ölçeceksek üzerindeki mod tamburu üzerinden ölçeceğimiz değeri seçmemiz gerekir. Dijital ölçü aletleri markaları, modelleri ve üretim amaçlarına göre kendi içerisinde çeşitli dallara ayrılabilir arkadaşlar. Birden fazla özelliği, birden fazla seçeneği içerisinde bulunabilir. Zaten multimetre de denir demiştik. Örneğin benim şu an önümde bulunan bu ölçü aleti 5 farklı değeri ölçmek için tasarlanmış bir multimetredir arkadaşlar. Hemen üst kısmında ortamdaki ışığı ölçebileceğimiz lüksmetre bulunur. Hemen onun yanında ortamdaki sesi ölçmeye yarayan desibel metre bulunur ve hemen onun yanında yine ortamdaki nemi ölçmeye yarayan nem sensörü bulunur. Yani bu multimetre ile biz ortamın sesini, ışığını ve nemini ölçebiliyoruz. Aynı zamanda ortamın sıcaklığını da ölçebiliyoruz. Tabii ki bunun yanı sıra voltaj, akım ve direnci de ölçebiliyoruz. Yani seçeceğimiz multimetreler bizim ne amaçla kullanacağımıza göre belirlenebilir arkadaşlar. Başlangıç seviyesinde çok fazla özellik barındırmayan ama ben hangisini almam gerekiyor diye düşündüğünüz bir ölçü aleti almak isterseniz hemen burada bulunan bu avometreyi alabilirsiniz. Bu avometre üzerinden voltaj, akım ve direnci ölçebiliyoruz. Aynı zamanda transistörde ölçmek için ayrıca bir bölüm bulunuyor. Eğer ki dijital yerine analog bir ölçü aleti almak isterseniz yine multimetre özelliği bulunan voltaj, akım ve direnci ölçebileceğiniz bir ölçü aleti seçebilirsiniz. En çok seçilen ve kullanılan avometre şu an elimde görmüş olduğunuz bu analog ölçü aleti arkadaşlar. Üzerine baktığımız zaman DC voltajı 0,1 volttan 1000 volta kadar ölçebiliyor. AC voltajı 10 volttan yine 1000 volta kadar ölçebiliyor. Ayrıca üzerinde bir sesli buzzer bulunuyor. DC akımı ve dirençleri ölçebileceğimiz kademeleri bulunuyor. İster dijital olsun ister analog olsun biz elektronikte ikisini de rahatlıkla kullanabiliyoruz arkadaşlar. Peki dijital mi almalıyım, analog mu almalıyım? Tabii ki dijital teknoloji ilerledikten sonra dijital ölçü aletlerini kullanmak daha mantıklı. Çünkü değerleri üzerinden LCD ekranı üzerinden okuyabiliyoruz. Bazı komponentleri ölçerken dijital ölçü aletleri yavaş kalabiliyor. Tepkime hızları birazcık düşük olabiliyor. Analog ölçü aletleri skalalı olduğu için çok hızlı tepkiler veriyor. Çok hızlı ölçeceğimiz, çok anlık değerleri ölçeceğimiz zaman, milisaniyelik küçük titreşimleri ölçeceğimiz zaman skalalı analog ölçü aletini tercih etmek daha doğru olacaktır. Ama genel ölçümler için, net ölçümler için illaki dijital ölçü aletleri analoglara göre çok daha üstündür. Çünkü değerleri net okuruz, doğru bir şekilde görebiliriz. Şimdi dijital ölçü aletlerinin ve analog ölçü aletleriyle ilgili birazcık daha yakından bakalım. Özelliklerini inceleyelim. Hangi özelliği, hangi fonksiyonu ne işe yarıyor kavramaya çalışalım. Görmüş olduğunuz ölçü aletleri pensampermetre diye geçen aslında daha çok yüksek amperajları ölçmek için tasarlanmış ölçü aletleridir arkadaşlar. Bunlar görmüş olduğunuz bu mandal sayesinde akımını ölçeceğimiz kabloyu doğrudan içerisine alarak herhangi bir bağlantı yapmadan ve ölçü aletimizi amper kademesine alarak kablonun üzerinden geçen akımı ölçebildiğimiz aletlerdir.
Bunlar daha çok dediğim gibi yüksek amperli akımları ölçmek üzere tasarlanmıştır. Herhangi bir fiziksel bağlantı yapmadan doğrudan dışarıdan kabloyu ölçebiliyoruz. Üzerindeki kademe seçeneğinden amper ölçebiliyoruz, diyot ölçebiliyoruz, ohmaj ölçebiliyoruz, voltaj ölçebiliyoruz ve DC voltajı ölçebiliyoruz arkadaşlar. Bu kademe sensörüyle bunları yapabiliyoruz. Yani neyi ölçeceksek bu seçeneklerden onun üzerine geliyoruz. Burada hold tuşu var. Hold tuşuna bastığımız zaman ölçtüğümüz değeri kilitliyor arkadaşlar. Son ölçtüğü değeri kilitliyor. Hold tuşuna bastığımız zaman o an ölçüm yaptığımız değeri ekranda sabitlemek için kullanabiliyoruz. Bu mavi tuş ise multimetre seçeneği. Seçeneğin üzerinde gördüğünüz gibi hem buzzer modu var hem diyot modu var. Eğer ki mod değiştirmek istiyorsak yine bu seçeneğe basarak hem buzzer modunu, kısa devre modunu hem de diyot modunu alabiliyoruz. Bunun için kullanılıyor buradaki bu mavi tuş. Hemen yanındaki diğer ampermetredeki mantık yine aynı arkadaşlar. Amper ölçeceksek mod seçicimizi amperin üzerine getireceğiz. 20 amper, 200 amper, 1000 amper gibi yüksek amperleri ölçmek için kullanabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ölçü aletleri dijital multimetreler, dijital ölçü aletleri. Görmüş olduğunuz ölçü aletleri analog ölçü aletleri. Farklı firmaların üretmiş olduğu analog multimetreler, voltaj, akım ve direnç ölçmek için kullanılan analog ölçü aletleri. Analog ölçü aletleri dijital ölçü aletleri gibi değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu analog ölçü aletinin üzerinde bir skala bulunuyor. Bu skala bizim ölçüm yaparken değerin ne olduğunu gösteren skala. Yalnız kadranımızın içerisinde, ölçüm kadranımızın içerisinde gördüğünüz gibi çok farklı seçenekler var. En aşağı kısımda dB seçeneği var. Desibel seçeneği. Hemen onun üzerinde LV, ISO, AC voltaj, DC voltaj ve direnç seçeneklerinin olduğu kadranlar var. Peki biz bunları neye göre bakacağız? Biz bunları neye göre öğreneceğiz? Bunlar arkadaşlar ölçüm yaparken bizim mod kadranımızdan seçtiğimiz seçeneklere göre bakacağımız skaladır. Eğer ki direnç ölçüyorsak en üst sıraya bakmamız gerekir. AC voltajı ölçüyorsak AC voltajın olduğu skalanın grubuna bakmamız gerekiyor. DC voltajı ölçüyorsak da DC voltajın olduğu skalanın olduğu gruba bakmamız gerekiyor. Hemen buradaki gördüğünüz bu 2, 4, 6, 8, 10 diye giden kısım DC voltajmış. Eğer ki kadranımızda bizim 10 olacak şekilde yani maksimum 10 volta kadar ölçüm yapacağız seçeneğinde seçiliyse buraya bakmamız gerekiyor ve buradaki değerleri okumamız gerekiyor. Eğer ki bizim maksimum değerimiz 250 seçiliyse bu sefer de 250'nin karşısına denk gelen seçeneğin olduğu yere bakmamız gerekiyor. Bunu da biz mod kadranımızdan seçerken seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diğer bir analog ölçü aletine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi özelliklerine göre ekran içerisindeki skalanın göstergesindeki seçenekler değişebiliyor. Bu üretilen ölçü aletinin kalibrasyonuna göre, kendisine göre üretici tarafından belirlenmiş grafiktir arkadaşlar. Biz ölçüm yaparken skalamızın üzerinde durduğu bölümü ölçüm yaptığımız moda göre okuruz arkadaşlar. Dijital ölçü aletlerinin üzerinde bir on-off tuşu bulunabilir arkadaşlar. On-off tuşuna bastıktan sonra mod kadranından ne ölçeceksek, hangi değeri ölçeceksek o seçeneği seçmemiz gerekiyor. Ölçü aletlerinin üzerinde AC voltaj ve DC voltaj için seçenekler bulunur. Akım için seçenekler bulunur ve ohmaj için, direnç için yine seçenekler bulunur. Diyot, sıcaklık, buzzer mod dediğimiz modlar varsa da ölçü aletinin üzerinde yine bu seçenekler bulunur arkadaşlar. Bu dijital ölçü aletinin üzerinde COM yazan siyah renkli kısım ortak bağlantı noktasıdır arkadaşlar. Siz ne ölçerseniz ölçün siyah renkli probunuzu, bu ölçü aletine takılan ölçüm çubuklarına probe deniyor arkadaşlar. COM'a takmamız gerekiyor. Ortak ucumuz COM'dur arkadaşlar. Siyah renkle gösterilir. Maksimum 750 volt alternatif akım, 1000 volt DC akıma kadar ölçüm yapabileceğini söylüyor göstermiş olduğum ölçü aletinde. Buraya biz siyah renkli probu takıyoruz arkadaşlar. Hemen onun yanında bulunan kırmızı renkli ve ohmaj ve hez diyot sembolünün olduğu kısım ise bizim en çok voltajı, AC voltaj ve DC voltajı ölçebildiğimiz, aynı zamanda direnci ölçebildiğimiz, diyotu ölçebildiğimiz, aslında birçok fonksiyonu ölçebildiğimiz canlı uçtur arkadaşlar bu prob. Diğer tarafta bulunan iki tane kırmızı prob ise görmüş olduğunuz gibi miliamper ve
10 amper şeklinde bir seçenek var. Aynı zamanda kondansatör ölçümü için de burayı kullanabileceğimizi söylüyor arkadaşlar. Yine sıcaklık ölçümü için burayı kullanabileceğimizi söylüyor. Yani siz amper ölçecekseniz, miliamper ölçecekseniz, sıcaklık probu kullanacaksanız bu kısmı kullanacaksınız diyor. Diğer kısım ise 10 amper yazan kısım ise buraya da 10 ampere kadar ölçüm yapabileceğimizi söylüyor. Ve maksimum 10 amper ölçebileceğimizi söylüyor. Ve sigorta barındırmadığını söylüyor arkadaşlar. Burada sigorta yok. Eğer ki siz 10 amperin üzerinde bir ölçüm yapacak olursanız diyor burada ölçü aletine zarar verebilirsiniz diye de uyarıda bulunmuş arkadaşlar. Bu ölçü aletiyle biz maksimum 10 amper ölçebiliyoruz. Ölçü aletlerinde amper devreye seri bağlanır arkadaşlar. Yani yükün üzerinden geçen akımın aynısı ölçü aletimizin üzerinden geçer. O yüzden bu ölçü aletleriyle akım ölçerken dikkatli olmamız gerekir. Hangi modda olduğumuza çok iyi bakmamız gerekir ve özellikle ölçeceğimiz akımın tahmini bir değerini bilmemiz gerekir. Yani miliamper cinsinden mi yoksa amper cinsinden mi? Eğer ki amper cinsindense de 10 amperin üzerinde bir yük çekiyor riski varsa ölçü aletimizi devreye bağlamamamız gerekiyor. Sisteme bağlamamamız gerekiyor arkadaşlar. Fonksiyonların olduğu yere geldiğimiz zaman ise gördüğünüz gibi bu tambur arkadaşlar bizim neyi ölçeceğimizi belirlediğimiz kısım. Burayı da atlamamamız gerekiyor. Çünkü ne ölçeceğimizi iyi bilmemiz gerekir. Alternatif akımı ölçeceksek alternatif akımı seçmemiz gerekir. 750 volt, 200 volt, 20 volt ve 2 volt seçeneklerini görebiliyoruz. Alternatif akım seçeneğinin üzerine geldiğimiz zaman. Eğer ki biz 2 volt kademesi üzerindeyken 2 voltun üzerinde bir ölçüm yapmaya çalışırsak ölçü aletimiz ölçüm yapmayacaktır. Ekran boş görünecektir. 20 voltun üzerindeyken 20 voltu aşan bir alternatif akımı ölçeceksek yine ölçüm yapmayacaktır. Yani buradaki mantık şudur arkadaşlar. Voltajı ölçerken eğer ki seçmiş olduğunuz kademenin üzerinde bir değer barındırıyorsa, yüksek bir gerilim varsa o zaman ölçmeyecektir, boş gösterecektir. Bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Neyi ölçeceksek ve tahmini değerlerini tahmin ederek belli bir orana getirmemiz gerekiyor. Ölçü aletinin doğru bir şekilde ölçüm yapabilmesi için. Alternatif akım için burada görmüş olduğumuz V ve dalgalı sembolün olduğu seçenekleri seçiyoruz. Doğru akımı ölçmek için ise V harfinin olduğu yerde kesik çizgilerin olduğu yeri seçiyoruz arkadaşlar. Eğer akım ölçeceksek görmüş olduğunuz gibi ölçüm kadememizi akımın üzerine getirmemiz gerekiyor. Ölçeceğimiz akımın da tahmini değerini belirlememiz gerekiyor. Diyot ölçümü yapacaksak gördüğünüz gibi bu bir diyot sembolü. Diyot sembolünün üzerine gelerek kadememiz diyot sembolünün üzerinde olacak arkadaşlar. Eğer ki direnç ölçeceksek omega işaretinin olduğu yeri kullanıyoruz. Direnç ölçümü için ise ohmaj, omega seçeneklerini kullanıyoruz. Buradaki kullanım mantığı şudur arkadaşlar. Örneğin 200 ohm ile 200 kilo ohm arasındaki bir direnci ölçeceksek 200'ün üzerinde tutuyoruz. 2 kilo ohm ile 20 kilo ohm arasında bir direnç ölçeceksek 2K'nın üzerinde tutuyoruz arkadaşlar. Her zaman ölçüm yapacağımız direncin bir altında tutuyoruz arkadaşlar. Yani 3 mega ohmluk bir direnç ölçeceksek 20 M'de tutmamız gerekiyor. Eğer ki 21 voltluk bir ölçüm yapacaksak 200'ün üzerinde dururuz. 199'a kadar 200'ün üzerinde dururuz. 210 voltluk bir ölçüm yapacaksak kadememizi 750 voltun üzerine getiririz. Bu ölçü aletlerinin üzerindeki kademe mantığı, kullanım mantığı budur arkadaşlar. Ölçüm yapacağımız değerleri az çok tahmin etmemiz gerekiyor. Ekranda herhangi bir şey okuyamıyorsak bir kademe yukarıya çıkarak değer okumamız gerekiyor arkadaşlar. Analog ölçü aletlerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi DC voltajı ölçebileceğimiz 3, 12, 60, 300 ve 1000 voltun olduğu kademeler var. AC voltajı ölçmek için ise yine 12, 30, 120, 300 ve 1000 volt ölçebileceğimiz kademeler bulunmaktadır. Ohmajı ölçmek için ise X10, X1, X100 ve X1 şeklinde seçenekleri görebiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca batarya ölçümü için modumuz bulunmakta. Buzzer modumuz bulunmakta. 10 amper için mod bulunmakta. Ve miliamper için yine modlar bulunmakta bu ölçü aletimizin üzerinde. Başka bir analog ölçü aletini alıp tekrar baktığımız zaman ise arkadaşlar gördüğünüz gibi ohmaj, amper, voltaj, doğru akım, alternatif akım seçeneklerini görebiliyoruz. Ölçüm yaparken örneğin doğru akım 10 voltun üzerine getirdiğimiz zaman arkadaşlar ölçüm yapacağımız voltajın üst sınırı 10 voltu geçmemesi gerekiyor. Eğer ki 10 volttan daha yüksek bir voltajı ölçeceksek kadememiz 10'da değil 50'de olması gerekiyor. 10 voltun altındaki değerleri bu kademede ölçebiliriz arkadaşlar. 2,5 volt ile 10 volt arasını bu kademede
ölçebiliyoruz. Alternatif akım ölçeceksek arkadaşlar 250 voltun üzerinde bir ölçüm yapacaksak kadememiz 1000 voltta olması gerekiyor. Ölçü aletiniz herhangi bir sebepten dolayı ölçüm yapmıyorsa bunun 3 nedeni olabilir. Birinci neden, ölçü aletinizi yanlış modda kullanarak ölçü aletinize zarar vermiş olabilirsiniz. Düşük bir ihtimal bunu yaptıysanız zaten bir şekilde haberiniz olacaktır. Bunu bir şekilde fark edeceksinizdir. İkinci ihtimal, ölçü aletinizi sağlam çalışır vaziyette koydunuz ama daha sonra ölçüm yapmıyor. İkinci ihtimal, kullanmış olduğunuz ölçü aletinizin probu arızalanmış olabilir. Probu içerisinden kırılmış, kopmuş olabilir. Üçüncü ihtimal, ölçü aletinizin pili bitmiş olabilir. Eğer ki ölçü aletiniz çalışmıyorsa, probunuzun sağlamlığından eminseniz mutlaka pilini kontrol etmeniz gerekir. Analog bir ölçü aletiniz var ve ölçüm yapmıyor. Ölçü aletimizi açtığımız zaman ölçü aletimiz pil bitmiş olabilir. Benim örneğimde şu anda hiç pil yok. Ölçüm yapmıyordu. Hiç pil yok. 2 tane pil kullanılıyor arkadaşlar. 1,5 voltluk size 2A'ya sahip 2 tane 1,5 voltluk pil ve yine 9 voltluk kare pil kullanılıyor analog ölçü aletlerinin birçoğunda. Tabi bu üretilen markaya, modele göre değişiklik gösterilebilir ama çoğunluğunun içerisinde 9 voltluk bir tane kare pil ve 1,5 voltluk 2 tane kalem pil diye tabir ettiğimiz size 2A'ya sahip piller kullanılır arkadaşlar. Pilleri değiştirdikten sonra ölçü aletimizin problarını doğru bir şekilde takıyoruz. COM seçeneği ölçü aletlerimizde ortak uç demiştik. Ölçü aleti ne olursa olsun COM eksi ile gösteriliyorsa orası eksi uçtur ve eksi probunu COM'un üzerine takarız arkadaşlar. Direnç ve voltaj ölçmek için ise yine artı sembolle gösterilen kısma probumuzu takabiliriz. Problarımızı taktıktan sonra ölçü aletimizi X1 kademesine getiririz arkadaşlar. Probları birbirine değdirdiğimiz zaman ölçü aletimizin ölçüm yapması lazım. Şu anda benimki tam ölçüm yapmadı. Problar oturmamış. Evet, artık probları doğru bir şekilde yerine oturttum. Gördüğünüz gibi ölçü aletim X1 seçeneğinde hem içerisindeki LED'i yanıyor hem de skalam artık hareket ediyor, oynayabiliyor. Buzzer modunu aldığım zaman ise gördüğünüz gibi buzzer modunu aldığım zaman buzzer'ın öttüğünü duyabiliyorum. Ölçü aletinizi ölçüm yapmadan önce mutlaka X1 kademesine getirerek prob sağlamlığınızı, problarınızın yerine doğru bir şekilde takıldığını, ölçüme hazır olduğunu kontrol edin. Ondan sonra ölçümlerinize başlayın arkadaşlar. Bazen prob yerine tam oturmadığı zaman, pili zayıfladığı zaman, probda herhangi bir kopuk olduğu zaman doğru ölçümler yapmamaktadır ya da hiç ölçüm yapmamaktadır. Biz ölçüm yapmadan önce bu probları birbirine değdirerek X1 modunda ölçü aletimizin hızlı testini yapmış oluruz. Gördüğünüz gibi şu anda ölçü aletimiz gayet sağlıklı ve sağlam bir şekilde çalışıyor. Artık ölçüme hazır. Evet, dijital ölçü aletiniz var. Ölçü aletinizi açıyorsunuz ama ölçüm yapmıyor. LCD ekrandan hiçbir şey görünmüyor. Eğer ki LCD ekrana hiçbir şey gelmiyorsa büyük ihtimalle ölçü aletinizin pili bitmiş demektir arkadaşlar. Ya da içerisinde bulunan sigortası herhangi bir sebepten dolayı, daha doğrusu yanlış ölçümden dolayı atmış olabilir. Bunun kontrolünü yapabilirsiniz. Ölçü aletimizi açtığımız zaman gördüğünüz gibi pilimiz burada. Pilimiz bitmemişse sigortamız atmış olabilir. Yanlış ölçüm modunda ölçüm yapmışsanız ya da üzerinden fazla voltaj ya da akım geçirilmişse ölçü aletimizin sigortası, koruma sigortası atabilir. O zaman ölçü aletimiz çalışmayacaktır. Sigortanızı değiştirmeniz gerekebilir. Ya da pilimiz bitmiş olabilir. Hemen pilimizi 9 voltluk bir tane pille çalışıyor. Benim bu ölçü aletim 9 voltluk başka bir pille hemen değiştiriyorum. Sağlamlığını kontrol ediyorum. Pilimi yerine takıyorum ve hemen ölçü aletime baktığım zaman artık LCD ekranının geldiğini görebiliyorum. Dolayısıyla ölçü aletim şu anda çalışır, sağlam vaziyette. Şimdi voltaj ölçümü ve direnç ölçümü için artı probumu yerine taktım ve COM ucumu da siyah, eksi ucumu da yerine taktım. Ölçü aletimi buzzer moduna getiriyorum ve probları birbirine değdiriyorum. Artık problarımın da sağlam olduğunu, ölçü aletimin ölçüme hazır olduğunu görebiliyorum. Sesli bir şekilde uyardığını da duyabiliyorum. Ölçü aletim kullanıma hazır. Bazı dijital multimetreler kendiliğinden otomatik kapanma özelliği var ama bazılarının kendiliğinden kapanma özelliği yok arkadaşlar. Sizin onu off konumuna getirmeniz gerekiyor. Eğer ki siz bunu off konumuna getirmeden masanızın üzerinde bırakır giderseniz bir zaman sonra pilini kendisi bitirecektir. O yüzden mutlaka eğer ki otomatik kapanma özelliği yoksa ölçü aletinizin açık bırakıp gitmiyorsunuz. Off konumuna getirip ondan sonra
masaya bırakıp gidebilirsiniz. Ölçü aletinizle yüksek voltajlar ölçecekseniz arkadaşlar hangi modda olduğunuz çok önemli arkadaşlar. Buradaki seçenek kadranından hangi seçeneği seçtiğiniz çok önemli arkadaşlar. Mutlaka alternatif akım ölçecekseniz modunuz alternatif akımda, 220 şehir şebekesi ölçecekseniz 220'nin üzerinde olması gerekiyor. Asla ve asla yapmamanız gereken hatayı söylüyorum arkadaşlar. Ölçü aletlerinin %80 %90 arızalanma sebebi arkadaşlar yanlış ölçüm modunda yanlış değerleri ölçmektir. Örneğin siz 220 voltluk şehir şebekesini ölçecekseniz bunun not kadranı üzerinden, seçenekleri üzerinden 220 voltun üzerinde alternatif akım seçili olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yine ölçüm yaparken asla olmaması gereken bir şey söylüyorum arkadaşlar. Ölçüm yaparken şehir şebekesi ölçümü yapacaksanız, yüksek voltajların ölçümünü yapacaksanız asla ve asla omaj kademesinde voltaj ölçmeyin arkadaşlar. Ve özellikle şehir şebekesi ölçecekseniz ölçü aletiniz %100 bozulacaktır, %100 arızalanacaktır. Buna çok dikkat ediyoruz. En çok yapılan hatalar, ölçü aletlerinin bozulmasına en çok sebep olan hatalar bu ölçü aletlerinde voltaj ölçerken omaj kademesinde unutulmuş olmasıdır arkadaşlar. Özellikle şehir şebekesi ölçeceksek, 220 volt ve daha üzeri voltajlar ölçeceksek mutlaka ki ve mutlaka alternatif akım seçeneğinin üzerinde olduğunuzdan emin olun arkadaşlar. Şu anda ben şehir şebekesini ölçeceğim. 220 volt artık çok rahatlıkla ölçebilirim. Alternatif akımı aldım. Şu an alternatif akım 120 volt seçeneğinde ölçü aletim. Gördüğünüz gibi 220 voltu ölçmeye çalıştığım için skala sona dayandı arkadaşlar. Hemen ne yapmam gerekiyor? 120'den 300'e gelmem gerekiyor. 300'e aldığım zaman ölçü aletim rahatlamış oldu. Skala rahatlamış oldu. Doğru bir şekilde ölçmeye başladı. Benim ölçmeye çalıştığım voltaj 120 voltun üzerinde olduğu için skalam sona dayanıyordu. Ama 300 seçeneğine getirince doğru bir şekilde ölçüm yaptığını görebiliyoruz. Dijital ölçü aletleriyle voltaj ölçeceksek arkadaşlar siyahımız COM'da takılı, kırmızımız volt seçeneğinde takılı ve alternatif akım ölçeceğimiz için seçeneklerimizi alternatif akım 600 volt olarak seçiyoruz. Orada 200 volt seçeneği var ama ben 200 voltun üzerinde ölçüm yapacağım. Dolayısıyla alternatif akım 600 volt seçeneğini getiriyorum. Bu moddayken şimdi ölçümümü artık çok rahatlıkla yapabilirim. Taktığım zaman gördüğünüz gibi 220 voltu okuyabiliyoruz. 221 volt, 220 volt doğru bir şekilde şehir şebekesini alternatif akım seçeneğinde ölçmüş olduk. Analog ölçü aletleriyle elektronik komponentler nasıl ölçebiliriz? Analog ölçü aletleriyle elektronik komponentleri ölçmek için yine ortak ucumuz siyahta takılı, artı ucumuzu artı volt ve ohmaj seçeneğinin olduğu probe girişinden sağlıyoruz arkadaşlar. Genellikle bu komponentler üzerinde akım yoksa direnç seçeneğinde ya da buzzer seçeneğinde ölçüm yapılır arkadaşlar. Ya diyot seçeneğini ya buzzer seçeneğini ya da X1 seçeneklerini kullanırız. Ölçü aletimin problarını birbirine değdirerek ölçü aletimin ve probların sağlamlığını test ettikten sonra elime bir tane direnç alıyorum. Bu direnci renk kodlarına bakarak kaç ohm olduğunu okuyabilirim. Ama bu direnç bozuk mu değil mi, arızalı mı değil mi ölçüm yapacağım. Şu anda X1 kademesine geldiğim zaman elimdeki direnci ölçeceğim arkadaşlar. Üzerindeki renk kodlarından aslında bunun sarı renkle bittiğini görebiliyorum. Dolayısıyla bu sarı renkle bittiğine göre mega ohmluk bir direnç arkadaşlar. Şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. X1 kademesinde herhangi bir ohmaj göstermezken eğer ki biz X10 kademesine getirirsek yani mega ohm kademesine getirirsek ve problara parmaklarımızla değecek olursak bu sefer değer gösterecektir. Direnç ölçerken parmaklarımızın proba değmemesine dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda ben parmağımı problara değiyorum ve ölçü aleti ohmaj gösteriyor. Benim ohmajımı göstermiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla mega ohmluk dirençleri ölçerken parmağımızı direncin bacağına değmemeye çalışıyoruz. Bir elimizle tutarken diğer elimizle dirence dokunmadan ölçümler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle direnç değeri mega ohm seviyesindeki dirençleri ölçerken buna dikkat ediyoruz. Şimdi bir tane kondansatör alıyorum ve breadboard'uma takıyorum. Analog ölçü aletleri kondansatör ölçerken hızlı tepkiler verir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değdirdiğim zaman hafif bir kıpırdanma oluyor.
anlık bir kıpırdanma. Kondansatörleri analog ölçü aletleriyle ölçebiliriz ve güzel sonuçlar verir. Bu tepkimeyi dijital ölçü aletleriyle alamayabiliriz. Gördüğünüz gibi çok anlık bir tepkimeyi kondansatörün bacağı üzerinden geçirerek görebildik arkadaşlar. Şimdi ağır çekimde bir kez daha izleyelim. Çok anlık kısa zamanlarda analog ölçü aletlerine kondansatörler bu şekilde tepkiler verir arkadaşlar. Tabii ki bu farad değerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şimdi bir diyot ölçelim arkadaşlar. Bu ölçü aletinde yine diyot ölçebilmemiz için X1 kademesinde ölçüm yapabiliriz. Diyotlar bir tarafa geçirir, diğer tarafa geçirmez arkadaşlar. Diyotun yönünü ters çevirip tekrar ölçüm yaptığım zaman geçirmemesi gerekiyor. Kısa devre veya omaj göstermemesi gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi omaj göstermiyor. Bu diyotum sağlam. Eğer ki arızalı bir diyot olsaydı, açık devre olmuş olsaydı iki tarafında da herhangi bir şekilde skalam hareket etmeyecekti. Diyotu yer değiştirdiğim zaman sağdan sola soldan sağa ölçüm yaptığım zaman bir tarafı geçirip bir tarafı geçirmiyorsa bir diyotumuz sağlam demektir. Şimdi elimde görmüş olduğunuz ayarlı bir potansiyometre, ayarlı bir direnç arkadaşlar. Bunu da breadboard'umun üzerine yerleştiriyorum. Sağ veya sol bacağının bir tanesini kullanarak orta bacağıyla birlikte ölçüm yapıyorum. Potansiyometrenin üzerindeki potu çevirdiğim zaman ohmaj değerinin değiştiğini görebiliyorum. Gördüğünüz gibi benim potansiyometrem sağlam. Şu anda ohmaj değerini okuyabiliyorum. Evet, şimdi elime bir tane transistör alıyorum. Yine transistörü arkadaşlar X1 seçeneği üzerinden ölçebilirim. Ama benim bu ölçü aletimin üzerinde PNP ve NPN yazan 4 tane deliğin bulunduğu ve üzerinde E, B, C, E yazan bir seçenek var. Ve ölçü aletimde de TR modunun olduğunu görüyorum. TR moduna getirdiğim zaman ölçü aletimi bu PNP ve NPN ledlerinin yanıp söndüğünü görebiliyorum. Şu anda bana transistörüm sağlam ise PNP mi NPN mi olduğunu buradan ölçüm yapabileceğim arkadaşlar. Elime transistörümü alarak rastgele transistörümü bu deliklerden takıyorum. Şu anda hangi transistör olduğunu bulmaya çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi benim bu transistörüm polar PNP bir transistörmüş. Pozitif negatif pozitif değerlere sahip bir transistörmüş ve sağlam bir transistörmüş. Bunun ölçümünü yaptı. Şu anda bacak uçlarında base, kolektör, emitter olduğunu görebiliyorum. Sıralamasını da buradan görebiliyorum. Transistörümü buraya bu şekilde taktığım zaman kırmızı ledim yanıp sönüyor ve sağlam olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda bacaklarının base, kolektör, emitter sıralamasında olduğunu söylüyor. Bunun dışındaki diğer pozisyonlara taktığım zaman ölçü aletim herhangi bir tepkime vermiyor. Kırmızı yeşil ledler yanıp sönüyor. Doğru yönünü ve bacak sırasını doğru bir şekilde bulduğum zaman sadece kırmızı ledin yanıp söndüğünü görebiliyoruz. Bu da PNP, base, kolektör ve emitter bacak sıralamasının olduğunu gösteriyor demiştim arkadaşlar. Aynı zamanda X1 kademesini alarak, direnç ohmaj kademesini alarak transistörlerimizi ölçebiliriz arkadaşlar. Transistör yarı iletken bir devre elemanıdır. Dolayısıyla ohmaj gösterecektir. Eğer ki datasheet'ini bildiğimiz bir transistörse, base, kolektör ve emitter bacaklarını biliyorsak daha sağlıklı ölçümler yapabiliriz. Ama datasheet'i yoksa, transistörün ne olduğunu bilmiyorsak, teknik özelliklerini bilmiyorsak yine rastgele ölçümler yaparak transistörümüzün sağlamlığı hakkında tahminler yürütebiliriz. Özellikle arızalı transistörler kısa devre ya da tamamen açık devre gösterirler. Şu anda hangi bacağından başladığım önemli değil. Kırmızı probumu sol taraftaki bacağına koyuyorum ve siyah probumu ortanca ve diğer bacaklarda gezdiriyorum. Değer gösterip göstermediğine bakıyorum arkadaşlar. Evet, şu an baktığım zaman siyah prob sol taraftayken kırmızı prob en sağa geldiği zaman değer gösterdi. Bu transistörüm sağlam bir transistör. Ne açık devre ne de kısa devre. Ama bu özellikle tam doğru ölçümünü yapabilmem için, transistörün doğru ölçümünü yapabilmem için data özelliklerini bilmem gerekiyor arkadaşlar. İleride komponentlerle ilgili nasıl ölçülür, özellikler nelerdir videom geleceği için şu anda çok üzerinde durmadan geçiyorum arkadaşlar. Yine ohmaj kademesindeyken akor filamanlı bir ampulün ölçümünü yapabiliriz. Ampul sağlam mı değil mi diye ölçebiliriz.
Gördüğünüz gibi X1 kademesindeyken ampulümüzün dış hattına bir probumuzu, orta hattına bir probumuzu değdirdiğimiz zaman ölçü aletimiz kısa devre gösteriyor ve ampulümüzün sağlam olduğunu görebiliyoruz. Yine diyot modunda ya da X1 modunda, analog ölçü aletlerinde genelde X1 modu oluyor arkadaşlar. X1 modunda LED ölçebiliyoruz. Probumuzu LED'imizin sağ ve sol bacaklarına değdirdiğimiz zaman LED'imiz yanıyorsa sağlamdır arkadaşlar. Evet, analog ölçü aleti LED'leri yakabilen bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi şu anda doğru bir ölçüm yaptığım zaman LED'imin yandığını görebiliyorum. LED'im sağlam, çalışır vaziyette. Dijital ölçü aletleriyle elektronik komponentleri nasıl ölçebiliriz? Şimdi elimde yine bir tane direnç var arkadaşlar. Bu direncim, ben üzerindeki renklerden hangi değere sahip olduğunu okuyabiliyorum. Kırmızı ve turuncu, yani 22 kilo ohmluk bir direncim. Breadboard'umun üzerine takıyorum direncimi. Şimdi ölçü aletimi direnç kademesine alarak ölçüm yapıyorum. Hold seçeneğini kaldırdım. Buradaki hold seçeneği ekranı donduruyordu arkadaşlar. Hold seçeneğini kaldırdım. Gördüğünüz gibi şu anda direncimi ölçmeye çalışıyorum ve bana herhangi bir değer göstermiyor arkadaşlar. Çünkü ölçmeye çalıştığım değer direnç kademesinde olmama rağmen 2 kilo ohm'a kadar ölçüm yapıyordu. Benim direncim kırmızı turuncu. Yani 22 kilo ohmluk bir direnç. Dolayısıyla ölçüm yapabilmem için benim kademe değerim 20 kilo ohm'un üzerinde bir ölçüm yapacağını söylemem gerekiyor. Şu anda 20 kilo ohm'u aldım. Bir değer gösterdi ve ekranda yine hiçbir şey yok. Rakamlar geldi, kayboldu. Dolayısıyla yine ölçüm yapmadım. 200K'ya aldığım zaman ise şimdi ölçüm yapabiliyorum. Yaklaşık olarak 21.8-21.9'luk bir direnç değeri okuyabiliyorum ve bunun kilo ohm seçeneğinin olduğunu da seçmiş olduğum moddan görebiliyorum. Başka bir direncimi alıyorum. Bu direncim ise benim mega ohm seviyesinde bir dirençti arkadaşlar. Kahverengi, mor ve sarı. Baktığımız zaman şu anda 200K seçeneğinde ölçtüğüm zaman değer okuyamıyorum. Çünkü yanlış moddayım. 200K'dan mega ohm'a geçmem gerekiyor arkadaşlar. 2M'ye alıyorum şimdi kadememi ve ölçümümü tekrar yapmak istiyorum. Şimdi 2 mega ohm'a kadar olan dirençleri bu modda ölçebiliyor olmam gerekiyor. Şimdi ölçtüğüm zaman ise 2.69-68 seçeneğini görüyoruz. Bu da bizim zaten renk kodlarından tahmin ettiğimiz direnç değeriydi arkadaşlar. 2.7 kilo ohmluk direncimizi görmüş olduk. Ölçü aletimizde direnç seçeneklerinin seçili olduğundan emin oluyoruz arkadaşlar. Problarımızın doğru yere takılı olduğundan emin oluyoruz. Şimdi bir tane elime kondansatör alıyorum ve bu kondansatörün sağlamlığını ölçeceğim. Analog ölçü aletinde çok az da olsa bir tepkimeyi görebiliyorduk. Bakalım dijital ölçü aletinde bu tepkimeyi görebileceğiz mi? Şimdi bunun için yine direnç kademesini alıyorum arkadaşlar ve en düşüğe alıyorum. 200 ohmluk kademeye getirip ölçüm yapmaya çalışacağım. Çok hafif bir değer gösterdi ve kayboldu. Şimdi problarımı yer değiştiriyorum. Artık tepkime göremez oldum. Dediğim gibi dijital ölçü aletleri analog ölçü aletleri kadar sağlıklı ölçümler yapamıyor kondansatörler üzerinde. Şimdi ayarlı direncimi alıyorum ve bu ayarlı direncimi ölçeceğim arkadaşlar. 100 kilo ohmluk bir ayarlı direnç breadboard'uma takıyorum ve ölçüm yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi potansiyometreyi çevirdikçe ohmaj değerinin değiştiğini görebiliyorum. Şimdi transistörümü açıyorum ve buzzer moduna getirerek transistörümü ölçmeye çalışıyorum. Probumun herhangi bir bacağını sağa veya sola alarak ölçüm yapıyorum arkadaşlar. Bu buzzer modda olması gerekiyor. Çünkü çok az bir iletkenlik gösterecek. Burada 628 değerini okudum. Yer değiştirdiğim zaman herhangi bir değer okuyamıyorum. Dolayısıyla bu transistörde kısa devre yok arkadaşlar. Transistörler genellikle arızalandığı zaman kısa devreye geçerler.
Şimdi elime bir tane ledimi alıyorum. Yine ledimi diyot modundayken ölçeceğim arkadaşlar. Modum diyot modunda. Breadboard'uma ledimi takıyorum. Ölçüm yaptığım zaman gördüğünüz gibi ledimin yandığını görebiliyorum ve üzerinden akım geçtiğini de görebiliyoruz. Propları yer değiştirip ölçüm yaptığım zaman led herhangi bir tepkime vermiyor. Dolayısıyla ledim sağlam arkadaşlar. Şimdi normal bir diyot alıyorum. Diyot ölçüm modundayım. Bildiğiniz gibi diyotların yönü vardı arkadaşlar. Çizgili taraf eksi, düz taraf artıyı temsil ediyordu. Diyodumu breadboard'uma takıyorum ve bir ölçüm yapıyorum. Şu an ölçtüğüm zaman eksiye eksiye artıya artıya değdirdiğim zaman ohmaj gösterdi. Diğer türlü ölçtüğüm zaman açık devre, yani herhangi bir ölçüm göstermedi arkadaşlar. Şimdi dijital ölçü aletimle doğru akımda ölçümler yapacağım. Bunun için laboratuvar güç kaynağımı açıyorum ve propların uçlarını bağlıyorum. Artı artıya eksi eksiye bağlıyorum. Buradan voltajı yavaş yavaş yükseltiyorum. Ölçü aletimle de akımını ölçüyorum arkadaşlar. Doğrudan artı ve eksiyi bağlayarak ölçümümü yapıyorum. Kırmızı renkli probu kırmızı uca, siyah renkli probu siyah uca, ortak ucuna bağlıyorum. Voltajı yükselttikçe de ölçü aletimin doğru voltajı doğru bir şekilde ölçtüğünü görebiliyorum. Buradan şu anda aslında şunu da görüyoruz arkadaşlar. Benim laboratuvar güç kaynağımın voltajı ile ölçü aletimin kalibrasyonu tutuyor arkadaşlar. Neredeyse hiç sapma yok. Çok düşük bir sapma var. Yani benim ölçü aletim ve güç kaynağım birbiriyle uyumlu. Dolayısıyla da doğru ölçüm yapıyor. Bazı ölçü aletleri üzerindeki kalibrasyonlardan dolayı doğru ölçümler yapamayabilir arkadaşlar. Voltajı doğru göstermeyebilir. Ama şu an baktığımız zaman benim güç kaynağım ile ölçü aletim doğru değerleri aynı şekilde gösteriyor. Şimdi devreme başka bir ip bağlayacağım. Bir ampul bağlayacağım. Ve bunun üzerinden gelen voltajı ölçeceğim arkadaşlar. Ampulümü devreme bağladım. Bir ucuna eksi, bir ucuna da artıyı değdiriyorum. 2.2 voltu görebiliyorum. Şu anda ampulüm 250 mAh, 260 mAh akım çekmekte arkadaşlar. Peki bunu nereden okudum? Güç kaynağımın üzerinden okudum. Acaba ölçü aletimle bunu ölçsem doğru mudur? Şimdi ölçü aletimle akım moduna geçiyorum. Akımı ölçebilmem için arkadaşlar probumu çıkartıp akım modunu almam gerekiyor. Ve ampulümün üzerinden 27 mAh'lik akımın geçtiğini görebiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ölçüm yaparken arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatli olacağımız konuların başında hangi modda olduğumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra voltaj mı ölçüyoruz, akım mı ölçüyoruz? Problarımızın ucunu yer değiştirmemiz gerekiyor. Ve probun ucunu yer değiştirirken doğru probun doğru hazneye takılı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Eğer ki ölçüm yaparken doğru ölçüm modunda olmazsak, problarımız doğru girişlerde takılı olmazsa ölçümümüzü yapamayacağız ya da doğru sonuçlar elde edemeyeceğiz arkadaşlar. Dijital ölçü aletleri doğru ölçüm yapmıyorsa arkadaşlar pili zayıflamış olabilir ya da problar doğru bir şekilde akım iletmiyor olabilir. Bunların da kendi girişlerine düzgün takılı olduğundan, pilinizin bitmemiş olduğundan emin olunuz. Bugün sizlerle avometre, multimetre diye geçen dijital ve analog ölçü aletlerini daha yakından tanımış olduk. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.